Bir futbol takımının efsane olması için mutlaka kupalar kazanması gerekir mi? Peki ya size Avrupa'nın en büyük kupasını kazanamayan bir takımın yıllar sonra hala milyonlarca tarafından kahraman olarak hatırlandığını söylesem? Bu hikaye Fransa'nın Saint-Étienne şehrinde başladı. Yeşil formalarıyla sahaya çıkan takım, Le Vert, yani anlamı yeşiller. Onlar sadece futbol oynamadı, bir şehri ayağa kaldırdılar, bir ülkeye umut verdiler ve 1976 yılında Fransa'nın futbol tarihindeki en unutulmaz gecelerinden birini yaşattılar. Bakalım bu hikayenin sonunda Saint-Étienne takımı Avrupa Kupası'nı kazanabilecek miydi? Saint-Étienne 1919'da kuruldu. Fakat kulübün asıl yükselişi 1960 ve 1970'lerde başladı. Saint-Étienne Fransa futbolunun zirvesine çıktı. Şampiyonluklar geldi. Fransa kupaları kazanıldı. Ve takımın başında bir futbol dahisi vardı. Robert Erbin, lakabı Sphinx. Robert Erbin, Saint-Étienne takımının futbol kimliğini değiştirdi. Takım artık sadece kazanmak istemiyordu. Rakiplerini ezmek, sahaya hükmetmek ve taraftarlarını ayağa kaldırmak istiyordu. Öyle de oldu. Saint-Étienne, Fransa'nın en güçlü takımlarından biri haline geldi. Toplamda 10 Fransa şampiyonluğu kazandılar ve özellikle 1970'lerin ortasında Fransa'da onları durdurmak neredeyse imkansızdı. Fakat onların gözünü diktikleri bir kupa daha vardı. Avrupa'nın bir numaralı kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. 1975-1976 sezonu Saint-Étienne Avrupa'nın en büyük sahnesine çıktı. İlk turda Danimarka temsilcisi Kopenhag, ikinci turda İskoçya'nın Glasgow Rangers, fakat asıl sınav çeyrek finaldeydi. Karşılarında Sovyet futbolunun dev yıldızı Dinamo Kiev ve o takımda dönemin en korkulan futbolcularından biri var. Oleg Blokhin. Saint-Étienne ilk maçı 2-0 kaybetti ve umutlar azalmıştı. Avrupa rüyası bitmek üzereydi. Fakat ikinci maçta Zofova Gişa Stadyumunda inanılmaz bir gece yaşandı. Saint-Étienne geri döndü, 3-0 kazandı, yarı finale yükseldi. Sonra Hollanda'nın PSV Eindhoven, Saint-Étienne yarı finalde zorlu rakibini de elemeyi başardı. Avrupa'nın bir numaralı kupasında artık geriye sadece bir maç kalmıştı. Finaldeki rakibi Alman devi Bayern Münih, Beckenbauer, Gerd Müller ve Avrupa'nın son şampiyonu Bayern Münih. Küçük bir Fransız şehri Avrupa'nın dev takımına karşı 12 Mayıs 1976 İskoçya'nın Glasgow şehri Hampden Park Stadyumu Saint-Étienne Bayern Münih karşı karşıya. Fakat bu yalnızca bir futbol maçı değildi. Fransa yıllardır Avrupa futbolunda büyük bir başarı bekliyordu ve binlerce Saint-Étienne taraftarı İskoçya'ya akın etti. Yeşil formalar, yeşil bayraklar, yeşil atkılar sanki Glasgow şehrine bir futbol takımı değil, koca bir ülkenin umudu gelmişti. Sahada ise Robert Erbin'in öğrencileri vardı. Jean-Michel Lau, Dominic Battenay, Patrick Revelli, Osvaldo Piazza ve kalede Ivan Jurkovic.
Karşılarında ise Alman panzeri Bayern Münih. Maç başladı ve ilk yarı golsüz geçti. Şartlar ne olursa olsun Saint Etienne takımı geri çekilmiyordu. Onlar kupayı daha çok istiyordu ve sonra o an geldi. Dakikalar ilerliyordu. Saint Etienne gol arıyordu ve bir anda direkt top Bayern Münih takımının kalesinin üst direğe çarptı. Saint Etienne gole çok yaklaşmıştı ama henüz bitmemişti. Kısa bir süre sonra bir fırsat daha. Jacques Santini'nin kafa vuruşu ve yine kale direği. İkinci kez şans Saint Etienne takımının yanında değildi. Ve bugün bile Fransız futbolunda sık sık tekrarlanan o soru, ya o direkler olmasaydı? Çünkü o kale direkleri Saint Etienne'in kaderiyle özdeşleşti. İşte futbol buydu. Bazen yetenekle, bazen mücadeleyle ama bazen de birkaç santimetreyle kazanılır. Dakika 57, Bayern Münih serbest vuruş kazandı. Topun başında Franz Roth vardı. Vurdu, top ağlarla buluştu. Bayern Münih 1, Saint Etienne 0. Saint Etienne'in bütün mücadelesi, bütün o yolculuk, bütün o umut bir anda yıkılmak üzereydi. Yeşiller sonuna kadar saldırdı fakat gol gelmedi. Hakemin son düdüğü çaldığında Avrupa'nın bir numaralı kupası Bayern Münih takımının ellerinde yükseliyordu. Saint Etienne takımı büyük finali 1-0 kaybetmişti. Fakat tuhaf olan bir şey vardı. Fransa onları kaybedenler olarak görmedi. Ertesi gün Saint Etienne Fransa'ya döndü ve Paris'te Şanzelize'ye çıktılar. Binlerce insan onları bekliyordu. Çünkü onlar kupayı kazanamamıştı. Ama milyonlarca insanın kalbini kazandılar. Bu kaybetmenin de bazen kazanmak kadar büyük olabileceğinin en harika duygusuydu.